Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim dünkü dersimizde hatırlarsanız Pavnililerden bahsettik. Bugün o konuya biraz daha girizgah yapıyor olacağız. Çünkü İslam dininde anlatacağımız üzere dünyanın dört bir tarafına bir inanışın gidiyor olması sadece tek bir bölge için söylenemez. Dolayısıyla İslam dininin evrensel olduğuna dair gerçeklik, zaman zaman gönderilmiş olan İslam peygamberlerinin sadece belli bir bölgede yaşıyor olmaları, bu dinin evrensel olmadığı anlamına asla ve katiyetle gelmez. Elbette aynı dönemde gelmiş olan peygamberlerin aynı söylemlerle harekete geçerken belli coğrafi koşullar altında hareket ediyor olmaları bir coğrafi etkinlik üzerinden değerlendirilebilir. Ama işin esasına geldiğimizde milattan sonra 125'li yıllarda Pavnililerin etkileri 1875 yılında Nebraska'daki topraklardan alınıp Oklahoma'ya kadar götürülerek koruma altına alınma süreçlerini de dahil edersek eğer, özellikle dünyanın bir başka ucundaki inanış biçiminin İslamiyetle ne kadar örtüştüğünü bize anlatıyor. Dünkü dersimizde Pavnililerin Hristiyanlıktan nasıl bilgi aldıklarını ve nasıl Hristiyanlaştıklarını anlatmıştık. Yani nasıl İslamiyet'i daha iyi yaşamaya başladıklarını. Peki Pavnililer bundan önce putperest miydiler? Hayır. Pavnililer için oldukça ilginç söylemler var ki bu söylemler sadece bugün tarih kitaplarında yazan. Biz bugün o konuyu biraz daha açıyor olacağız. Neden diyecek olursanız Hz. İsmail Efendimizin Güney Asya'ya gönderdikleriyle beraber Güney Amerika'ya ulaşmış olanlar var. Amerika yeni keşfedilmiş bir yer değil sonuçta. Bakın şu söylem size yabancı gelmiyordur. Dünya ve bizler diyorlar. Engin, gök kubbe, Travut tarafından yaratıldı. Bize yerin annemiz, göğün babamız olduğu söylendi. Efendim, hakikati şöyle anlamak gerekiyor. Yere anne tabirini söylemeyi insanlar için bir anaç kavram olarak, göğün baba olarak ifade edilmesi ise bu anaç kavrama getirecek olan bir yağmur damlası olarak ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle tarım toplumlarında yerin anne ve göğün baba olarak adlandırılıyor olması, bunun bir inanış biçimi olarak adlandırılmadığını kavramamız gerekiyor. Bu daha çok kesin ve net bir söylenti ve bu söylenti bir deyim olarak karşımızdayken bugünkü tarihçileri bunları bir deyimden çok ne yazık ki basit bir söylence gibi karşımıza alıp bir dini inanış gibi kabullenmemizi bekliyorlar. Ama hakikatin böyle olmadığı Pavnililerin diğer söylemleriyle karşımıza çıkıyor. Örneğin barınaklarımızı yerin etrafını çevirecek ve gökyüzünü saracak şekilde yaparsak anne ve babamızı bizimle yaşamaya davet ederiz diyorlar. Efendim buradaki anne ve baba insanın yaratıcı anlayışı içerisindeki değeriyle beraber barınak dediğimiz Kabe-i Muazzama'da olduğu gibi insanın yaşaması ve yaşarken dini inancını devam ettireceği bir evin muhkem olmasıyla ilişkili. Yanlış anlamayın, Pavnililer de elbette ki muharref bir İslam'ın sürüncemesindeler. Ama işin hakikati bunların İslam'ın ana kıstas ve değerleriyle yakın olması, İslam'ın Hz. İsa Efendimiz'den önce de bütün dünyaya yayılmış olduğu ama dünyadaki insanların nefs-i emmare ve şeytanın etkisiyle buna hakikaten uymadıkları ve uymamak için nefislerine düşar olduklarının bir başka göstergesidir. Ki bu barınak kelimesi için Pavnililer şu cümleyi kurarak bu söylediklerimizi delillendiriyorlar. Şöyle diyor Pavnililer, barınaklarımız evrenin minyatür bir versiyondur. Peki evren kelimesini kullanabilir olmak ve bu evrenin merkezinde olduğunu bilebilmek ancak ve ancak İslam'ın insana vermiş olduğu değerle ölçülebilir. Eğer bu toplumlar oldukça ilkel olsalardı, hayvanların gücü kuvveti karşılığında insanların ne kadar aciz olduğunu ortaya koyarak yaratıcının insana acınacak bir hayat vaat ettiğini söylerlerdi. Ve hatta yaratıcıya kızgın da olmaları gerekirdi. Bu topraklardaki kocaman ve güçlü hayvanların onların ekinlerine zarar verdiklerinde insanın elinden bir şey gelemiyor olması yaratıcıya karşı büyük bir başkaldırı sebebi olmaz mıydı? Öyle olmuyor. Şükrediyorlar. Şükretmek gerektiğini söylüyorlar.
hem evrenin merkezinde olduklarını söylerlerken bu şükrün edasında en önemli konunun yaratıcının insana taltif ettiği merkezi unsurdan bahsediyorlar. Dolayısıyla dinlerin teolojik anlayışı açısından bakıldığında İslam'ın zannedildiği gibi tek bir bölgeye dahil olmadığı anlaşılmaktadır. Efendim, insanlar hakkındaki bu söylencemiz bir başka şekilde Pavnililer tarafından şöyle ibarelendirilir. İnsanlarımızı yıldızlar meydana getirdi. Bütün şeylerin son bulma zamanı gelince insanlarımız küçük yıldızlara dönüşecek. Efendim, kader mevzunda hatırlarsanız Tevhid Ocağı'ndan çıkan kader sayısında yıldızların yerleşke edilmesinde kader fonksiyonunun ehemmiyetinden bahsetmiş, Satürn'ün, Venüs'ün, Güneş'in, Dünya'nın alelade olmaması gerektiği yerde müthiş bir şans eseriyle olduğunun mümkün olamayacağını izah etmiştik. Bu izahatımızın devamında ise şu hakikati beyan ettik. İnsanların bulunmuş olduğu noktada bir bakışla görülen yıldızların insan hayatıyla ilişkili söylencesinin olması gayet doğal ve tabidir ve her nerede yıldızlarla ilgili bir kelam geçiyorsa eğer bu kelamın kaderle ilişkisi vardır. Elbette muharref bir inanç etkisiyle İslam'ın akidesinden sapmış olabilirler ama bu söylencenin insan aklıyla düşünülerek elde edilmesi kesinlikle beklenemez. Hadi oldu diyelim, dünyanın dört bir tarafında benzerliklerle asla ve katiyetle uyuşamaz. Madem ki böyle bir uyuşmadan bahsedebiliyoruz, o halde İslam dünyasında var olan hakikat ve hikmet dünyanın dört bir tarafında etkisini sürdürürken paganizm ilk defa bütün dünyayı etkisine alacak olan bir inanış biçimine artık istediklerini zehretmeye başlayacaktı. Yıllar boyunca süregelen bu savaş yerini barış adı altında paganizmin yani putperestlik inancının etkileşim süreciyle artık hele ki arkasına bir resmi devlet ideolojisi almasıyla beraber çok daha etkin bir hale gelecekti. Efendim, bu etkinlik ve ilişki düzeni elbette ki ilerleyen tarihlerde daha çok konu edeceğiz. Ama bu konulara girerken şöyle kısaca bir de edebiyattan bahsetmek lazım. Öyle insanlar dün mü başlamışlar yazmaya, konuşmaya, bir bakmamız lazım. Onun için tabii ki yarını bekliyor olacağız. Yarın edebiyattan konuşacağız biraz. Bugün için kalın sağlıcakla.